Herkese merhabalar. Kolayca Paylaşımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için içi yumuşacık, dışı çıtır çıtır olan kruvasan tarifiyle karşınıza geldim. Dilerseniz hep beraber tarifimizin yapımına başlayalım. Öncelikle şöyle derin bir kasemin içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, malzemelerimizin ılık olmasına dikkat edelim. Sonrasında 1 paket kuru toz maya, onu da ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı kadar toz şeker. Bunları ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Mayamın aktif hale gelmesini sağlıyorum. Daha sonrasında 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir yumurtanın sarısını üzerine ayırdım. Akını içine bırakıyorum. Ve tekrardan karıştırıyorum. Daha sonrasında kontrollü bir şekilde ununu ekliyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Ele yapışmayacak bir hamur elde etmeye çalışalım. Evet, gördüğünüz üzere hamurumuz gayet güzel ve yumuşak bir kıvam aldı. Sonrasında üzerine bir poşetle kapatarak 1 saat kadar dinlendirmeye, yani mayalandırmaya bırakıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalanan hamurum gayet güzel mayalanmış. Hemen üstündeki poşeti alıyorum. Hamurumun havasını alarak tezgahımın üzerine çıkarıyorum. Elimle havasını aldıktan sonra rulo şeklinde uzunlanmasına düzeltiyorum. Evet, bir aparat yardımıyla uzunlamasına kesiyorum. Sonrasında ortadan her iki taraftan beze olacak şekilde tekrardan bölüyorum. Şimdi birer tane alarak beze şeklini veriyorum. Hepsine aynı işlemi uyguluyorum. Beze haline getirdiğim hamurlarımın üzerine tekrardan kapattım. Şimdi birer tane alarak bir küçük oklava yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açmış olduğum hamurlarımın orta kısmına tereyağı sürüyorum. Bu boyutta olması yeterli. Şekil şu anda bizim için
önemli değil. İstediğiniz şekilde açabilirsiniz ama hepsini eşit bir şekilde açalım. Tereyağımı sürdükten sonra servis tabağıma alıyorum. Tekrardan bir tanesini alıyorum. Aynı işlemi uyguluyorum. Hepsini bu şekilde yaptıktan sonra son parçamı yağlamıyorum. Hemen hamurlarımın üzerine bırakıyorum. Tek tek açmış olduğum hamurlarımı servis tabağımdan alıyorum. Şöyle elimle açmaya çalışıyorum. Tekrardan oklavam ile inceltmeye çalışıyorum. Elimizden geldiği kadarıyla ince açmaya çalışalım. Evet, gördüğünüz üzere gayet güzel açtık. Şimdi önce ortadan ikiye bölüyorum. Tekrardan ikiye böldüm. Rulo şeklinde kesiyorum. Şimdi birer birer artık şeklini vermeye çalışıyorum. Gayet yumuşak ve güzel bir hamur olduğu için hemen şeklini alabiliyor. Sizler dilediğiniz şekli verebilirsiniz ama kruvasanın şekli orijinali budur. Hepsini aynı işlemi uyguladıktan sonra kağıt serdiğim tepsimi alıyorum ve yaklaşık 15 dakika kadar tepsi mayalanmasına bırakıyorum. Evet, gördüğünüz üzere tepside mayalanan hamurlarımı şimdi daha önceden üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Ve yaklaşık 180 derece fırında 30 dakika kadar pişiriyorum. Kruvasanlarım gayet güzel pişti. Umarım yaptığım bu tarifi sizler de beğenir ve denersiniz. Eğer ki bu tarifimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bildirim zilini açınız ki diğer tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli. Bir dahaki videoda buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Kolayca paylaşımlarda kalın.